İzlenimcilik, diğer adıyla empresyonizm, 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştır. Sanatçının doğadan edindiği izlenimleri dolayısıyla olarak yansıtmasına dayanan bir sanat akımıdır. Bu akım bir sanat devrimi niteliği taşır. Çünkü resim sanatına büyük yenilikler ve farkındalıklar getirmiştir. Empresyonistler hem açık havada hem de kapalı alanda daha spontane çalışmalarına olanak tanıyan tüp boyaların piyasaya sürülmesinden faydalanmıştır. Daha önceleri ressamlar kuru pigment tozlarını keten tohumu yağıyla öğütüp karıştırarak kendi boyalarını kendileri yapıyorlarmış. Aslında bu durum teknolojik gelişmelerin günlük yaşamdan sanata her alanda nasıl etki ettiğinin güzel bir örneği. Fransız ressam Edouard Manet, gerçekçilik akımından izlenimciliğe geçişte önemli bir rol oynamıştır. İzlenimcilik akımında çalışmaları ile esin kaynağı olmuş ve bu akıma ilgi duyan sanatçıları desteklemiştir. Ancak bu grubun bir üyesi olarak görülmek istemeyen Manet, izlenimci sergilere katılmaktan kaçınmıştır. Manet'in bu tavrı izleyicilere karşı değildir. O sanatını kalıpların dışında özgür bırakmak istemiştir. Manet, Kırda Öğle Yemeği tablosu ile izlenimciliğin temellerini atmıştır. Geniş fırça darbeleri kullanarak farklı renkleri yan yana yerleştirmesi ve şekillerin gerçek görünmesi için fırça darbelerini gizlemeye çalışmaması, gerçekçilikten izlenimciliğe geçişte önemli değişimlerdir. Bu tablo diğer izlenimci ressamlara da esin kaynağı olmuştur. Claude Monet, kendi Kırda Öğle Yemeği tablosunu yaparak empresyonizm akımının ilk eserlerinden birini resmetmiştir. Claude Monet'in Edouard Manet'den etkilenerek gerçekleştirdiği, yapraklardaki ışığın parıltısı, farklı şekillerin renk modellerinde bulanıklaşması gibi ayrıntılar izlenimcilik akımının özellikleri haline gelmiştir. İki tabloyu karşılaştırdığımızda Monet'in izlenimcilik akımını tam olarak yansıttığını görürüz. Zaten kendisi empresyonizm akımının en üretken sanatçısı olarak bilinir. Empresyonizm akımının öncülerinden olan Claude Monet'in İzlenim Gün Doğumu adlı bu tablosu aynı zamanda akımın ismine ilham olmuştur. Tabloda sabah saatlerinde güneşin doğumu ile birlikte mavi yeşil tonlarında bir deniz limanı tasvir edilmiştir. Empresyonizm akımının ilk ortaya çıktığı zamanlar güneşin sudaki yansımalarından oluşan eserler çoğunlukta olmuştur. İzlenimcilik, ışığın ayrıştırılmasında çeşitli oyunlara giderek ışığın başlangıçtaki akışını anında ve tam olarak vermeyi, açıkça kendini göstermeyen gücünü gözler önüne sermeyi dener. İlerleyen dönemlerde izlenimcilik akımı farklı bir boyuta geçmiş ve izlenimci ressamlar doğayla sınırlı kalmayıp portre gibi daha farklı temalarda eserler ortaya koymuştur. Işık yansımaları ve canlılık hissi bu eserlerde de varlığını sürdürmüştür. Paul Cézanne'ın otoportresi bunun en güzel örneğidir. Alışık olduğumuz manzara resimlerinden sonra ilginç görünse de empresyonizm akımının özelliklerini çok iyi yansıtıyor. Sanatçı iç dünyasını yüzündeki ifadeye yansıtmış. Belirgin fırça darbeleri ve ışık vurgusu da empresyonist bir eser olduğunu gösteriyor. Ressam Edgar Degas'ın eserlerinde insan figürlerini sıklıkla görürüz. Degas, insanların anlık duygularını yansıtırken ışığın gücünden yararlanır. Ancak kendisi açık havada resim yapmadığı için bazı sanat tarihçileri tarafından anti-izlenimci olarak adlandırılmıştır. Degas bu konu hakkında hiçbir sanat benimkinden daha anlık olamaz şeklinde açıklama yapmıştır. Eserleri diğer akımlarla karşılaştırıldığında empresyonist olarak tanımlanmıştır. Empresyonizm akımında insanların günlük hayatının içinden anlık tasvirlerini görürüz. Empresyonist resimlerde farklı mevsimlerin vurgulandığını da sıklıkla görürüz. Ressam Camille Pissarro'nun bu iki tablosuna baktığımızda aynı yerin iki farklı mevsimde resmedildiğini görüyoruz. Empresyonist ressamlardan Berthe Morisot, diğer izlenimciler gibi çoğunlukla günlük hayat üzerine çizimler yapmıştır. Ancak eserlerinde 19. yüzyılın cinsiyet üzerindeki kültürel sınırlamaları görülebilir. Diğer izlenimci ressamlardan biri olan Mary Cassatt gibi çoğunlukla ev hayatına ve portrelere yönelmiştir. Empresyonizmin öncülerinden olan Renoir'ın eserlerinde de sıklıkla insan figürlerini görürüz. En bilinen eserlerinden Molle de la Galette'de Dans adlı tablosunda sosyal bir etkinlik ön plana çıkıyor. Çok sayıda insanın anlık hareketlerini bir bütünlük içinde yansıtıyor. Işık gölge detayları, fırça darbeleri ve canlı renkleriyle izlenimcilik akımının güzel bir örneği.
Renoir'ın resimleri canlı ışık ve doygun renkleriyle dikkat çeker ve çoğunlukla samimi ve içten bir kompozisyonda insanlara odaklanır. Empresyonizm dediğimizde gözümüzde sakin, huzurlu manzara resimleri canlanıyor. Manzara resimleriyle öne çıkan Monet'e ek olarak yine bu akımın öncülerinden olan Alfred Sisley'den bahsetmezsek olmaz. Sisley'in manzara resimlerinde kullandığı teknik, akımın özelliklerini çok iyi yansıtıyor. Empresyonizmin Türk ressamlar üzerindeki etkisini anlatmak gerekirse, benim de çok sevdiğim bir ressam olan İbrahim Çallı'dan bahsetmek isterim. İbrahim Çallı, Avrupalı izlenimcilerden farklı, kendine özgü tarzıyla bir kuşağa Çallı kuşağı adını vermiştir. Aynı zamanda Türk izlenimciler ve 1914 kuşağı olarak da adlandırılır. Eserlerinde Fransız izlenimciliğinin etkileri görülse de izlenimciliği felsefi içeriğiyle değil, daha yüzeysel ele almış ve kendi kişisel yorumuyla resme yeni bir bakış açısı ve anlatım zenginliği katmıştır. İzlenimcilik akımı ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Güneş ışığı başta olmak üzere göze yansıyıp nesnelere, doğaya, insanlara renk ve görünüm katan ışıkların gücünden yararlanan bir akımdır. İzlenimcilik görüneni değil, görünen şeylerin sanatçıda yarattığı duygusal izleri yansıtmayı hedefler. Bu yüzden izlenimci sanatçılar doğayı gerçekçi değil, kendi izlenimleriyle yansıtırlar. Bu edebi eserlerde de geçerlidir. Empresyonizm akımından etkilenen edebiyatçılar dış dünyayı kendilerinde yarattığı izlenimlerle okuyucuya aktarır. Şimdi empresyonizm akımının özelliklerine resimler üzerinden daha detaylı bir bakalım. Kısa ve kalın fırça darbeleri konunun ayrıntılarından çok özünü bize gösteriyor. Mesela bu tabloya baktığımızda ağacın gerçekçi ve detaylı bir çizimini görmüyoruz. Ama onun ağaç olduğunu çok net bir şekilde anlıyoruz. İzlenimcilik akımında resimler çoğunlukla açık havada yapılıyor. Özellikle Monet'in bir pencerenin yanına oturup gördüklerini resmetmektense malzemelerini alıp dışarıda resim yapmayı tercih ettiğini biliyoruz. Monet resimlerini açık havada başlayıp yine açık havada bitirirmiş. Rüzgarlı havalarda uçmasın diye malzemelerini iple sabitlermiş. Monet ile ilgili şöyle bir anı biliyoruz. Bir gün deniz kenarında resim yaparken gelgit olaylarını hesaba katmaz ve tüm malzemelerini deniz alıp götürür. Açık havada ışığın sürekli olarak değişmesi, fırçanın yansımaları yakalamak için hızlıca hareket etmesine sebep oluyor. Bu da eserlerde boyaların yığın halinde belirgin görünmesi olarak karşılık buluyor. Çoğunlukla manzara resimleri olarak karşımıza çıkan izlenimcilik eserleri aslında bu manzaraların sanatçıdaki duygusal izlenimlerini yansıtıyor. Bu yüzden iki ressam aynı anda aynı manzarayı resmetse bile kendi duygusal izlenimleriyle farklılık yaratacaktır. Empresyonizm akımı bu yönüyle de özgün bir özellik taşır. Empresyonizm akımının heykel sanatındaki yansımaları da yine duygusal izlenim olarak kendini gösterir. Rodin'in kırık burunlu adam heykeli bunun bir örneğidir. Ancak akımın öne çıkan özelliği anlık ışık ve renk değişimleri olduğu için bu akımın heykelcilikteki karşılığı biraz tartışmalıdır. Kısaca örneklerle heykel sanatında izlenimciliğe bir bakalım. İtalyan heykeltıraş Rosso'nun kullandığı şeffaf bal mumu, empresyonistlerin resimlerindeki gibi titreşimli bir yüzey elde etmesini sağlıyor. Rosso'nun temel kaygılarından biri, heykelin fiziksel kütlesini ışığın geçici ve anlık etkilerine maruz bırakmaktı. Bu nedenle kaba ve spontane modelleme yoluyla bronz, alçı veya bal mumu kullanarak döküm yapardı. Rosso'nun bakış açısını kendi sözleriyle anlatalım. Işık varoluşumuzun özü olduğundan, ışıkla ilgilenmeyen bir sanat eserinin var olma hakkı yoktur. Işık olmadan birlik ve ferahlıktan yoksun kalır, küçük, değersiz, yanlış tasarlanmış ve zorunlu olarak maddeye dayalı olmaya mahkumdur. Bir heykel eseri dokunmak için değil, sanatçının amaçladığı etkiye göre belirli bir mesafeden görülmek için yapılır. Elimiz heykelin değerlerini, iskeletini, renklerini, kısacası canlılığını bilincimizde canlandırmamıza izin vermez. Bir sanat eserinin içsel önemini kavramak için parmaklarımızın dokunuşuna değil, tamamen görsel izlenime ve hafızamızda, bilincimizde uyandırdığı sempatik yankılara güvenmeliyiz. Empresyonist sanatçılardan Renoir'ın renkli ağaçtan yaptığı eşinin büstü de heykel sanatında empresyonizm akımının etkilerini taşır.
Buraya kadar izleyenler için videonun sonunda bazı izlenimci sanatçılara ve eserlerine yer vermek istiyorum.